Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Minah'ı bitirdik. Şerefe'nin kitabını da zaten bitirmiştim. Bitirdim yani, o da bitti. Fazla bir şey, çünkü önceden de anlattığımız için gerek görmedim daha fazla yine aynı şeyleri anlatmaya. Yusuf hocam da zaten cumartesi günleri devam edecek inşallah. Biz de perşembe günleri devam edelim. Reşihat'tan devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Hoca Bahattin Nakşibend. Hicri senesinde 718. senesi Muharrem ayında dünyaya geldiler. Azizan lakabıyla meşhur Hoca Ali Ramitana Hazretlerinin vefatı 721 tarihinde olduğuna göre demek ki onun devrinde vücuda geldiler. O hayattayken mübarek doğdu. 18'inde doğdu. 3 sene sonra da Ali Ramitana Hazretleri vefat etmiş. Bunlar çok büyük Allah dostları. Onların himmeti olmasa hiçbirimiz ayakta duramayız. Böyle zat-ı muhteremler. Doğdukları ve defnedildikleri yer Kasr-ı Arifan isimli köy, Ariflerin sarayı manasına, Kasr-ı Arifan adını taşıyan köy Buhara'ya bir fersah, yani aşağı yukarı 4-5 kilometre bir uzaklıkta defnedilmiş. İnşallah Allah nasip ederse oraya da bir gün ziyaretine gideceğiz hepsini. Çocukluğundan beri Allah Resulü'nün maddi ve manevi nesebine bağlı bulunmak nuru çehrelerinde de güneş ışıltısı vardı. Zaten kendisi seyit olduğu için o nur da yüzünde belliydi. Valideleri anlatıyor, annesi. Kimin annesi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin annesi. Oğlum Bahattin henüz 4 yaşlarındayken sığırlardan birini göstererek şu bizim geyik boynuzlu ineğimiz alnı beyaz akıtmalı bir buzağı doğurması gerek diyor. Keşfen görüyor çocuk 4 yaşında. Bunu söylüyor annesine. Dedi ve birkaç ay sonra inek çocuğun tarif ettiği gibi bir yavru dana doğurdu. Hoca Hazretlerini çocukluk yaşlarında oğulluğa kabul etmek Hoca Muhammed Baba Seması Hazretlerinden, tarikat edeplerini de kendilerine talim etmekte zahirde Hoca Emir Külalindir. Lakin hakikatte ve batında Hoca Hazretleri üveysidir. Yani ruhaniyet yoluyla terbiye edilenlerdendir. Abdülhalikül Gücdüvani Hazretleri de ruhaniyetiyle yetişip geliştirir. Hacegan silsilesinde, yani bizim silsile-i Sadat-ı Kiram'ın silsilesinde, nesepte Hoca Mahmud İncil-i Fanevi'den Emir Külal'e kadar gizli zikirle açık zikir birleştirilmiş bulunuyordu. Hoca Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri'nin zuhurunda Abdülhalikül Gücdüvani'nin ruhaniyetiyle terbiye edilmiş olmak hususiyeti kendisini gösterdi ve Hoca Hazretlerine açık zikri tamamıyla bırakıp gizli zikire bağlandılar. Hatta Emir Külal'in meclisinde açık zikir başlayınca Şah-ı Nakşibendi Hazretleri halkadan ayrılıp dışarıya çıkarlar ve bu hal öbür müritlere de gayet giran geldi, yani ters geldi. Hoca Hazretleri tarikat arkadaşlarının bu duygusunu tamir etmekle asla alakalanmaz. Fakat diyor Emir Külal Hazretleri'nin hizmetinde de en küçük ihmali göstermezdi. Emir Hazretleri de kendilerine iltifat ve itminadını her an ziyadeleştirirdi. Bir gün Emir Hazretleri'nin meclislerinde müritlerden ileri derecede birkaç kişi şöyle dedi: Şah-ı Nakşibendi'nin açık zikirde meclislerini terk etmelerinden acı bir dille bahsettiler. Kime? Şeyhlerine. Ve hocayı suçlamaya kalkıştılar. Emir Hazretleri bu ihtimları dinledi ve cevapsız bıraktı. Bir gün müritlerinden 500 kişi kadar bir topluluk Suhar köyünden bir mescit inşasıyla uğraşırken Emir Hazretleri boş anda onlara şöyle hitap etti: Siz oğlum Bahattin hakkında kötü bir zanna düşmüş ve onu kusurlu görmüş bulunuyorsunuz. Bahattin'i anlayamamaktan doğuyor bu haliniz diyor. Zaten mübareği hiçbir zaman anlamadınız. O halde ondan doğuyor. Onun üzerinde Allah'ın hususi bir nazarı vardır.
Kulların hali de işte Allah'ın bu nazarına bağlıdır. Benim ona nazarım ise kendi irademle değildir. Bu sözlerden sonra Emir Külal biraz ileride kerpiç taşımakla meşgul olan Hoca Hazretlerinin yanına çağırıp dediler ki, oğlum Bahattin, yani hepsi orada hizmet ediyor, dergahta, inşaatta, mescitte. Geliyorlar Şeyh Efendi'ye, işte Emir Külal Hazretlerinden şikayet etmişler birkaç gün öncesinden. İnşaattan sonra orada mübarek ne dedi? Siz Bahattin'i anlayamazsınız. O arada da mübarek de ileride hizmet ediyormuş. Çağırıyor yanına. Oğlum Bahattin, Hoca Muhammed Baba Semmasi'nin sana ait mübarek nefeslerini, teveccühleri yerine getirdim diyor. Ben sözümü tuttum. Semmasi Hazretleri beni nasıl terbiye ettiyse benim de seni öyle terbiye etmemi emir buyurmuşlardı. Ben de öyle ettim. Ve göğüslerini işaret ederek ilave ettiler. Sadrını işaret etmiş, ilave etmiş. Sana memelerim kuruyuncaya kadar süt verdim. Artık senin ruhaniyetin, kuşun beşeriyet samalarını aştı. Bundan böyle sana benden icazet, marifet kokusu burnuna hangi istikametten erişirse oraya yönel ve dilediğini iste. Oraya yönel iste diyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri diyorlar ki, Emir Hazretlerinin bu teveccühleri iptilama, yani belaya uğramama sebep oldu. Ne alakası var? Halbuki yolunu açtı. Ben sana her şeyi verdim diyor. Git istediğin yere yap işini. İste. Bunun sözü diyor belaya uğramama sebep oldu. Eğer Emir Hazretlerine uyumuş ve uyumakta devam etmiş olsaydım beladan uzak ve selamete yakın olurdum. Bu teveccühten sonra Hoca Hazretleri 7 yıl Mevlana Arif Hazretleri ile sohbete devam ettim. Derken Halil Ata'ya erişip 12 yılda onunla sohbette bulundular. 2 defada Hicaz'a sefer ettiler ve 2. defasında Hoca Muhammed Parisa'ya yoldaş oldular. Horasan'a döndükleri zaman Hoca Muhammed Parisa'yı öbür bağlılarıyla beraber Nişabur taraflarına gönderdiler. Kendileri de sadece Mevlana Zeynüddin ile sohbet etmek için Herat istikametini tuttular. Bu kitapta çok isim sayıyor. Sakın bu isimleri karıştırmayın. Yani sohbetin şeyini karıştırmasın aklınız. Çok isim geçiyor burada bu kitapta. Mevlana Zeynüddin ile 3 gün sohbetten sonra tekrar Hicaz ve oradan da Nişabur'a dönüş. Bir müddet Merv'de kalıp Buhara'ya döndüler ve ömürlerinin sonuna kadar da orada kaldılar. Emir Külal Hazretleri ölüm döşeğindeyken yakınlarına Hoca Bahattin Nakşibendi'ye bağlanmalarını vasiyet edince, vasiyet ediyor ki benden sonra Şah-ı Nakşibendi'ye bağlanın. Müritler itiraz eder gibi tavır takındılar. Fakat o dediler açık zikirde size tabi olmamıştır efendim. Emir Hazretleri de şöyle cevap verdiler. Onda gördüğünüz her iş Allah'ın hükmüyledir ve kendi iradesinin o işte payı yoktur. Ve tecellilerin haktan geldiğine dair bir mısra söyledi. Hacigan yolunun meşhur düsturlarından biri de şudur. Eğer seni içinde sen olmadan senliksiz zuhura getirirlerse korkma. Sen olmadan o hal çıkarsa korkma. Eğer sen kendiliğinle zuhur ediyorsan o zaman kork. Kendiliğinden gelen cezbe de öyledir. Hal de öyledir. Kendiliğinden gelirse Allah tarafından korkma diyor. Yaşa onu. Bil. Ama diyor zorlayarak yaparsan geçmiş olsun diyor yani. Allah muhafaza etsin. Buhara'da Şeyh Nurettin Halveti isimli bir zat vefat ediyor. Hoca Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri de taziyeye gidenler arasında oluyor. Vefat edenin ev halkı ve bazı taziyetçiler yüksek sesle ağlayarak çığlık koparıyorlar. Bazıları da bu hali çirkin görüp önlemeye çalışıyorlar. O zaman Hoca Hazretleri diyor ki benim ömrümde sonuna erip dünyadan göç zamanı gelince dervişlere ölmek nasıl olur öğretirim diyor. Bu hadiseyi anlatan Mevlana Miskin şöyle devam ediyor. Bu söz hatırımdan hiç çıkmadı. Aradan seneler geçti.
Ta Hoca Hazretleri'nin ölüm hastalıklarına kadar. Hoca Hazretleri o zaman bir kervansaray hücresine çekildiler. Ve son demlerine kadar orada da kaldılar. Yakınları ve bağlıları her gün ziyaretlerine gelirlerdi. Onlardan her birine ayrı şefkat ve iltifat gösterirlerdi. Son nefeste ellerini duaya kaldırıp uzun zaman beklediler. Dua ettiler. Sonra ellerini yüzlerine sürüp dünyadan göçtüler. Hoca Alaaddin Gücdevani anlatıyor. Son hastalığından Hoca Hazretleri'nin yanındaydım. Ölüm halindeydiler. Beni görünce ala hemen sofrayı getir. Kim bu? Alaaddin Attar Hazretleri. Hem damadı hem halifesiydi. İlk halifesi. Oğlum ala hemen sofrayı getir ve yemek ye. Gelmiş ziyarete. Yemek ye diye sofrayı kurdurtturuyor. Diye emir buyurdular bana. Ala diye hitap ederlerdi. Ben de emirlerine uymak için yemeği getirip 2-3 lokma aldım. O halde ve o manzara karşısında nasıl yemek yiyebilirdim ki? Sofrayı kaldırdım. Hemen gözlerini açıp sofrayı kaldırdığımı gördüler ve tekrar yemek yememi emrettiler. Bu vaziyet böylece 4 defa tekrarlandı. O sırada müritlerin kafasını meşgul eden tek mesele neydi? Hoca Hazretleri'nin kendilerinden sonra müritleri terbiye işini kime havale edecekleriydi. Hoca Hazretleri herkesin içinden geçirdiği bu suali cevaplandırdılar. Böyle bir zamanda bana niçin sıkıntı veriyorsunuz dedi. İstediğiniz şey benim elimde değil ki. Allah'ın hükmündedir. Allah sizi istediğiniz şeyle şereflendirmek dileyince emrini de verir buyurdu. Bunu rahmetli Sultan Hazretleri de söylemişti. Hatırlıyorsunuz. Eğer işaret görürsem söyleyeceğim dedi. Göremezsem yok. Hoca Hazretleri'nin hizmetlerine bakan yakınlarından Hoca Ali damat şöyle buyuruyor. Son marzalarında bana mübarek kabirlerini kazmak emrini bana verdiler. Emirlerini yerine getirdikten sonra huzurlarına geldim ve içimden kendilerinden sonra kime sarılıp tutunacağımızı düşünmeye başladım. Birdenbire başlarını kaldırıp buyurdular ki, söz odur ki Hicaz yolunda söylemiştim sizlere. Her kim bizi istiyorsa Hoca Muhammed Parisa'ya nazar etsin. Ve böyle dediklerinin 2. günü beka alemine de göçtüler. Alaaddin Attar Hazretleri de Hoca Hazretleri'nin intikalleri sırasında Yasin okumaktaydık. Surenin yarısına geldiğimiz zaman bir tane nur zuhur etmeye başladı. Tevhid kelimesiyle meşgul bulunuyorlarken nefesleri kesildi. İntikalleri tam 73 yılı doldurup 74. seneye ayak bastıkları demlerdeydi. Vefat tarihleri 791 yılının 3. Rebiülevvel ayının pazartesi gecesidir. Vefatlarına tarih doğdukları yer olan Kasr-ı Arifan'dır. Düşürülen tarihten birinin tercümesi. Şöyle buyurmuşlar. Gitti Şah-ı Nakşibend ki din ve dünya hocasıydı. O ki millete dini ve devlet caddesine açtı. Ona yuva ve konak Kasr-ı Arifan olmuştu. Vefatında ölüm tarihi yine Kasrifan oldu. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin halifelerinin en üstleri Alaaddin Attar Hazretleri ile Hoca Muhammed Parisa Hazretleri. Hoca Hazretlerinin halkalarında bağlılar sayılmayacak kadar çoksa da biz bu eserde Hoca Ubeydullah Taşkent Hazretleri, Ahrar Hazretleri tarafından görülmüş veya sözleri nakledilmiş olanları belirtmekle iktifa edeceğiz. Alaaddin Attar Hazretleri halifelerin en büyüğü ve Hacegan zincirinde de ana halkalardan biri oldukları için en başta gösterilmeleri icap ettiği halde kendilerinin ve sofilerin tabilerinin menkibeleri uzun olduğundan en sonda ele alınacaktır. Hep burada kıssalar anlatılıyor. Çok hoş bir kitap bu kitap. Sıkmıyor yani kimseyi. Tabi başı biraz böyle şey olacak. Hayatlarından da geçeceğiz. Belki biliyorsunuz da çoğu. Ama içindeki hazine çok bambaşka bir şey. Hoca Muhammed Parisa Hazretleri, Hoca Şah Nakşibendi Hazretleri'nin 2. halifeleri. Fazilet ve takva, ilim ve ihlasta tarikatın dayanak şahsiyetlerindendi.
Bir gün Hoca Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin meclislerine devamı başladıkları en geç çağda, genç yaşta riyazet ve mücahade içindeyken evinden çıkıp Hoca Hazretleri'nin kapısı önüne gelmiş ve orada dikilip durmuş. Ama ne diyor burada? Genç yaşındayken riyazet etmiş. Ne yapmış? Mücahade etmiş nefsiyle. Bizim gibi değil yani. O sırada Hoca Hazretleri'nin hizmetlerine bakan cariyelerden biri dışarıdan içeriye girmiş. Hoca Hazretleri bu cariyeye dışarıda kim var diye sormuş. Kız şöyle demiş. Bir taze civan var. Genç bir delikanlı var. Kapıda dikilmiş bekliyor efendim. Hoca Hazretleri de dışarıya çıkıp Hoca Muhammed'i görmüş ve kapıdaki taze civan sizsiniz öyle mi? Buyurmuşlar. Taze delikanlı manasına gelen Parisa o demekmiş. Sıfatı da o günden sonra Hoca Muhammed'e alem olmuş. Hoca Muhammed demek ki bir de çok yakışıklıymış mübarek. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin ikinci haccında kendilerine yoldaşlık etmişlerdi. Ve şöyle anlatıyor. Hoca Hazretleri Hicaz çöllerinde o zaman yayan eşeklerinden atlarla gidiliyor. Samimi bir dilek sahibine murakabe ettiler. Ve kendi cehrelerini hayalinde muhafaza etmesini yani rabıta tembih buyurdular. Dediler ki bu işin yolu cezbedir. Sıfatı da celal ile cemalin ortasıdır. Ayrıca zikirde telkin ettiler. Keyfiyetleri Allah'ın ilmine havale eylediler. Daima ilahi lütufa yapışmak, iyi amellere el atmak ve amel karşılığı bir şey beklememek ölçülerini belirttiler. Buyurdular ki söz ve iş halinde senden kemal ifade edici ne zuhur ederse onları yokluk deryasına at ve devamlı olarak nefsini kusurlu gör. Harmanla bunları. Biz harmanlamıyoruz. Biz her şeye zahire bakıyoruz. Bakma diyor. Harmanla ve ama nefsini de her zaman kusurlu gör. Neredeydik? O samimi dilek sahibi hakkında da o murattır. Bazen öyle olur ki terbiye noktasından murada mürit şeklinde muamele ederler. Evet bunu Şeyh Efendi de biz gördük. Bazı sufilerde bunu söylemişti. Mürit olarak geliyor. Allah yaptığı hizmetiyle bereketiyle murat ehli oluyor. Daha sonra Allahu Teala onu o yolda sürükleye yani zoraki bir şekilde devam ettiriyor. İstesen de istemesen de murat ehli oluyor. Seçilmişlerden oluyor yani. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri anne karnındayken seçilmiş. Abdülkadir Geylani, Ahmed Rufai, Ahmet Bedevi bunlar seçilmiş insanlardı. Ama yol her zaman açık. Senin gayretine bağlı. Sen gayret edersen o zaman o murat ehlinden olabilirsin, olursun da. O kapı her zaman açık. Ona söz söylemeyi emrettiler ve bir gün şahıs yolda önlerince yürürken ona bakıp yanındakilere hitap ettiler. Onun meclisinde hazır olanların her biri kendi hali derecesinde ondan söz işitse gerekir. Ve o samimi dilek sahibine sözlerinin tesirli olması için nefes bağışladılar ve buyurdular ki o ne derse Allah onu eyler. Ve ben ona söyle dediğim halde söylemez. Edebe riayet eder. Dikkat edilsin ki bu söz şeriata aykırı değildir. Bu sözde Allah'ın iradesini kul iradesine tabi gösteren bir mana da yoktur. Bu sözün derin manası kulda hiçbir irade kalmaz ve her şey ilahi iradenin tecellisinden ibaret bulunur demektir. Hani Allah'ın öyle kulları vardır ki iradelerini Allah'ın iradesinde yok etmişler. Fena ve beka sıfatlarına bulanmışlar. Gerçek aciz ve fakir, kulluk ve tabilik mertebesinde ermişler. Bu mertebedeki kalan gönlü Allah'ın kalemine karşı mücella bir sayfa gibidir. Allah'ın iradesine aykırı bir şey onca murat edilemez.
Muratları daima Allah'ın muradıdır. Nitekim böyleleri hakkında sahih ve emin bir hadis vardır. Böyleleri ledün ilminde bilgiç ve nefis afetlerinden korunmuş kişilerdir. Ve Hoca Hazretleri Musa peygamber zamanında seven sıfatından sevilen derecesine ulaşmış biri hakkındaki sıfatı o samimi dilek sahibine bağışladılar. İsrailoğulları içindeki kişiye ait o sıfat bizim ümmetimizde Üveysel Karani'ye yakınlık belirtir. Hoca Übeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyuruyor. Eskilerin büyüklerinden bir topluluk vardı ki meclislerinde lisana muhtaç olmaksızın birbirlerinin hallerini okurlardı. Öyle insanlar, öyle cemaatler vardı, cemiyetler vardı. İşte onlara esrarlı oğullarındaki misalin sıfatı verilmişti. İsrail oğullarındaki misalin sıfatı da verilmişti onlara. Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz zuhur ve İslam tahakkuk ettikten sonra bu sıfatla belirlence veysi demişlerdi. Buna da üveysilik demişler. Muhammed Parisi Hazretleri şöyle buyuruyor. Hoca Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri Hicaz yolundayken, hac yolunda hastalandıkları zaman yakınlarının huzurunda o samimi dilek sahibine hitap edip buyurdular ki Hacegan yolundan bana gelen ve benim ayrıca çalışarak elde ettiğim ne kadar emanet ve feyiz varsa hepsini sana bağışladım buyurdu. Nitekim ahiret kardeşimiz Mevlana Arif de bağışlamıştı. Hicaz dönüşlerinde de haç dönüşlerinde o kimseye tekrar neyin varsa aldın dediler. Ve ona inayet nazarlarını günden güne derinleştirdiler. Bir günde buyurdular ki Mevlana Arif onun hakkında ne dediyse biz de onu deriz. Ama onun zuhuru bizim vaziyetimize bağlıdır. Yani biz ahiret seferine çıktıktan sonra o mana tecelli edecektir. Hayatlarının sonunda da şöyle dediler. Batini nispet manası elbette zuhur edecektir. Ama yolun önünde bir kara taş var. Her şey onun kalkmasına da bağlıdır. Hoca Hazretlerinin kara taş dedikleri kendi maddi vücutlarıdır. Ve sözlerindeki öz Hoca Muhammed Parisa'ya söylediklerine eşittir. Anladınız inşallah bu sözü. Sana batini bir mana zuhur etmesini vaat etmiştik. O mana zuhur edecektir. Fakat o zuhur bizim ahirete sefer maddi vücudumuzun dünyadan gitmesine bağlıdır. Neden? O zaman işte ben de diyordum ya, birkaç sohbet önce ne dedim? Tüm sıfatlar, tüm selahiyetler verildi Sultan Hazretlerine. Gitmesiyle hepsi ortaya çıktı. Dünyadayken olması gereken vardı Şeyh Efendi'nin. Vefatından sonra tüm selahiyetler ortaya çıktı. Görüyoruz çünkü yaşıyoruz biz bunu. Ne ben diyordum, yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bana çok dedi. Ben dedi Muhammed Raşid Hazretleri'nin, Şeyh Nazım Hazretleri'nin verdiği manevi kuvveti kullanıyorum. Onların malını kullanıyorum yani anlamamız için diyordu. Ben daha kendi malımı kullanmadım. Eşinlikte bizler kullanacağız işte. Şeyh Efendi. Haşa kimsenin malı yok ki. Saadatın, nispetin gelmesi böyle gelecek. Büyük velilerin, Allah dostlarının batini yani manevi tasarrufları zahiri saltanat gibidir. Hakikat noktası olan kamil insanın beşeri vücudu oğlunun zuhuruna manidir. Sultan ile sultanlığa namzet şehzade arasındaki vaziyet gibi. Zamanın imamı maddi vücut aleminde oldukça saltanat nuru şehzade tecelli etmez. Eğer bazen zuhur etse bile o asaletle değil de vekaletle olur. Dünyadan gitmek zamanı gelince de kamil zat kendisinin yine kendi haline mezun görür. Allah onu öyle gemlendirmiştir ki kendi kendisine azletmekle muhtar kılmıştır. İşte Hoca Hazretlerinin onun zuhuru bizim irademize bağlıdır demeleri bu bakımındandır. Hoca Muhammed Parisi Hazretleri Hoca Hazretlerinin hayatlarının sonunda yani Şah Nakşibendi Hazretlerinin sonunda hayatının sonunda o samimi dilek sahibi için
huzurlarında değilken ondan hiçbir defa incinmedim. Yakınlarımın her birinden incitici tavırlar belirmiş olabilir fakat ondan hiçbir zaman belirmedi. Aramızda bir tartışma, çatışma geçmiş ise benim tarafımdan olmuştur. Batınım birkaç gün ondan döner gibi olmuştu. Sonra tamamıyla ona doğruldu. Daima Hicaz yolunda söylediğim sözün üstündeyim. Şu anda da kutsiyetimde olsaydı daha fazlasını söylerdim buyurmuşlardır. Ve hasta hallerinde o muhlis kimseyi çok anmışlardır. Yine Hoca Muhammed Paris'e nakline göre Şah Nakşibendi Hazretleri son demlerinde şöyle dedi. O muhlis kimsenin gıyabında şöyle demişler. Bizim vücudumuzdan murat onun zuhurudur. Biz onu iki yoldan cezbe ve sülûk ile terbiye ettik. Eğer uğraşırsa cihan halkı onunla aydınlanır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de şöyle dedi. Ben bu nakli Hoca Muhammed Paris'e hakkında olarak işittim. Onun hakkında söylediklerini işittim. Hoca Hazretleri bizim vücudumuzdan murat Muhammed'in zuhurudur buyurmuşlardır. Bundan ötürü ilk nakilde bir ibham, karanlık vardır. Hoca Muhammed Paris'e, Hoca Hazretleri'nin son demlerine sabah ve akşam hizmetlerinden eksik olmazlardı. Bir gün Hoca Hazretleri kendilerine çok lütuf göstermişler ve bu derecede gayret göstermelerine lüzum olmadığını söylemişlerdir. Hoca Übeydullah Ahrar Hazretleri de Semerkant'ta kendilerine ziyarete gelenlere demiş ki, bir aziz hoca Bahattin Hazretlerine vefatlarından sonra rüyasında görüyor ve kendilerine bir sual yönetiliyor. Kurtuluş için ne yapılmalı? Ne gibi bir amel işlemelidir? Şu cevabı alıyor. Son nefesinde hangi amel üzerindeysen hep onu işlemelisin. Yani Allah'ı son nefeste andığın gibi bilmeli ve anmalısın buyuruyor. Hoca Muhammed Paris Hazretleri de veşt ve istirakta o kadar derinleşmişlerdir ki bir gün Hoca Hazretleri'nin bir bağ kenarında geçerken orada bulunan havuzun kenarında Hoca Muhammed Parisa'yı adeta baygın vaziyette gördü. Öyle bir cezbe haline yakalanmış ki bir dere boğazının kenarında onu öyle gördü Şah Nakşibendi Hazretleri. Havuzun kenarına oturmuş ve ayaklarını suya daldırmış. Murakebe halinde. Kendinden geçmiş ve dünyasını da unutmuş. Hoca Hazretleri bu manzarayı görünce o kadar mütehassis oluyorlar ki hemen soyunup havuza giriyorlar ve mübarek yanaklarını Hoca Muhammed Parisa'nın ayaklarına sürüp Allah'ım bana bu ayaklar hürmetine rahmet et diye Hakk'a yalvarıyorlardı. Halifesi yani sofisi murakabe halinde, cezbe halinde bir hal geçiriyor. Mübarek ayaklarını koymuş suya, buz gibi su. Yanıyor demek ki. Mübarek de oradan geçerken hemen suya dalıyor. Kim? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri dalıyor. Gidiyor elini yüzüne sürüyor ayaklarını. Bunun hürmetine beni affet diye dua ediyor. Rahmet et diyor. Hoca Muhammed Paris Hazretleri de son nefeste işlenecek fiilden gayrı ne işlemişlerdir ki bu mertebeye erişmişlerdir. Hoca Muhammed Parisa'nın derecesi keramet ve harikalarla ifade edilmekten üstündür. Ama bu mübarek silsilenin büyüklerinden öğrenilen bir iki vakasını göstermek küstahlığına cüret etmekte lazımdır diyor. Ne diyor bakalım. Hoca Muhammed Parisa hususiyle kerametlerini gizlemekte büyük cehd sarf ederlerdi. Yani kerametleri zuhur ediyor ama saklamaya, muhafaza etmeye çalışıyordu. Lakin bazen kendi irade ve ihtiyarlarında olmaksızın kerametlerinden bir pırıltı gösterdikleri de vaki olurdu. Nitekim bir defa bir hadis meselesinde hakikatin ortaya çıkması ve gönül ehlinin zafer bulması için kerametlerini izhar yolunda kaldılar. Hadis alimlerin büyüklerinden Şeyh Şemseddin Mehmet bin Muhammedül Cezri Hazretleri Mirza Ulu Bey zamanında Semerkant'a gelmiş.
Maverav Nehir hadisçilerinin senetlerine tahkik ve tasih işiyle uğraşmaktaydı. Bu zata Hoca Muhammed Parisa'yı gambazladılar. Hoca Muhammed Parisa da senetlerinin sıhhati emin değilken Buhara'da pek çok hadis nakleder. Bu hadisleri gözden geçirmeniz münasip olur buyurdu. Bunun üzerine hadis alimi Mirza Ulu Bey'e başvurup Muhammed Parisa'yı Semerkant'a getirmesini istedi. Ulu Bey de Buhara'ya bir memur gönderin, Hoca Muhammed Parisa'yı davet etti. Hoca Muhammed Parisa münakaşa etmeden Semerkant yolunu tuttular. Tamam dediler, yola çıktılar, gidiyorlar. Kimin yanına? Hadis alimin yanına. Semerkant'ta oranın Şeyhülislam'ı, yüksek din bilginleri ve hadis alimi zat büyük bir meclis kurdular. Ve Hoca Muhammed Parisa'yı karşılarına geçirip kendilerinden bir hadis rivayet etmesini istediler. İmtihan edecekler. Hoca Hazretleri hadisi nakletti. Hadis aliminin mukabelesi şöyle oldu. Bu hadisin doğruluğunda hiç şüphe yoktur. Lakin bu hadis benim ilmimde mevcut ve indimde sabit değildir. Bu mukabele üzerine mecliste bulunanlar gülümsüyor ve birbirine göz işareti vererek Hoca Muhammed Parisa Hazretlerinin düştüğünü zannettikleri müşkül mevkiden adeta haz duyuyorlardı. Fesat, haset, kibir ne ararsan var işte. Ne kadar ilim sahibi olursan ol. Terbiye olmadıktan sonra öyle. Hoca aynı hadisi başka senetlerle ve başka yoldan rivayet ediyor. Ona da aynı cevap veriliyor. Muhakkak doğru hadis fakat bence sabit değil. Hoca Muhammed Parisa anlıyor ki hangi yoldan hangi senedi gösterse bence malum değil. Cevabını alacaktır. Birden gayrete geliyor ve bir lahza susup murakebeye varıyor. Sonra birden başını kaldırıp hadis alimine hitap ediyor. Siz hadis kitaplarından filancaya ait falan senedi muteber tutar mısınız? Şeyh anlatıyor, atılıyor hemen. Elbette o kişiyi biz yaparız, kabul ederiz. Onun senetleri külli olarak muteber ve mutemmettir. Hadis alimlerinden hiçbir ferdin bu hususta şüphesi yoktur. Eğer sizin de rivayetiniz böyle bir senede dayansaydı hiç sözümüz kalmazdı. Bugün diyorlar ya şu hadis şişman, şu hadis zayıf, kalın, şöyle böyle diyorlar işte. Öyleyse diyor Hoca Hazretleri, şimdi aranızda bulunan Şeyhülislam Hüsamettin'in evine bir adam gönderiniz. Kütüphaneye girsin ve filan rafta, filan kitabın altında, şu boyda, şu şekilde ve cildi şu renkteki kitabı çekip alsın. Bu kitabın filan sayfasında bu hadis bildirdiğimiz senetlerle ve tafsilatlı olarak yazılıdır. Herkes donup kalıyor. Keramet gösteriyor. Şeyhülislam Hoca Hüsamettin bile kütüphanesinde, kendi kütüphanesinde böyle bir kitabı bulunduğundan haberi yoktur. Üstelik Hoca Muhammed Parisa Hazretleri'nin de hiçbir defa bu eve ve kitap odasına girmemiş olduğu herkesce de malum. Hemen Şeyhülislam'ın evine koşar adım bir adam gönderiyorlar. Adam tarif edilen yerde kitabı buluyor ve getiriyor. Haber verilen sayfada hadis Hoca Hazretleri'nin bildirdikleri senetlerle eksiksiz ve fazlasız aynı ile karşılarında. Şaşkınlık hayranlıkla bir arada. Büsbütün artmıştır. Hoca Hüsamettin'in hayreti ise herkesin halini gölgede bırakacak derecedeydi. Nasıl olur diyor. Kütüphanemde böyle bir kitap olsun da ben bilmeyeyim. Mirza Ulu Bey keramete haber alınca da Hoca Hazretlerini Buhara'dan getirdiğine ve ona zahmet çektirdiğine üzülüyor, pişman oluyor. Hadise de her tarafa yayılıp, bu keramete her tarafa yayılıp bir anda Hoca Muhammed Parisa'nın şöhretini son haddini de çıkarıyor. Timuroğullarından Niran Şahoğlu Mirza Halil
Semerkant'ta padişah. Mirza Şahruh da Horasan'da hükümdar. Hoca Muhammed Parisah Hazretleri'nin de Müslümanların işlerine alaka göstermesi için ara sıra Mirza Halil'e şefaat mektupları yazmaktalar. Mirza Halil'e bu mektuplar bir nevi nüfus kırıcı görünüyor ve giran gelmeye başlıyor. Kıskançların tahrikleri de padişahın bu duygusunu körküleyince Mirza Halil harekete geçiyor ve Hoca Hazretlerine bir adam gönderip şu teklifte bulunuyor. Lütuf edip Dest taraflarına gitsinler. Orada bulunan nice cahiller kendilerinin kudumu bereketiyle İslam şerefini kazansınlar. Hoca Hazretleri de şu cevabı veriyorlar. Müsaade etsinler de ulularımızın mezarlarını ziyaret edelim ve ondan sonra gidelim. Ve atlarının eylemlerini emir buyuruyorlar. Mevlana Abdurrahim anlatıyor. Ben Hoca Hazretlerinin atlarını eylerdim ve önlerine götürdüm. Hemen atlayıp bindiler. Yakınlarından bir alay piyade insanla önlerine düştük. Evvela Kasri Arifan'a gidip Hoca Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin kabirlerine vardılar şeyhinin. Mezardan ayrıldıkları zaman yüzlerinde azamet ve heybet eseri belirtmişti. Oradan da Emir Külal Hazretleri'nin kabirlerini ziyaret için Suhar'a gittiler. Biraz durduktan sonra atlarını kamçılayıp yakındaki bir tepenin üstüne çıktılar ve Horasan istikametine dönüp bir beyit okudular. Hepsini birbirine düşür ve altlarını üstlerine getir. Ta ki bu meydanda er kimdir anlasınlar. Ve oradan Buhara'ya döndüler. Tam o esnada da Mirza Şahruh'tan Mirza Halil'e bir name geldim. Vakit geçirmeden cenk yerine seç. Hüküm camilerde ve minberlerde halka okundu ve ondan sonra Mirza Halil'e gönderildi. Mirza Şahruh da hemen yetişip Mirza Halil'i öldürdü. Hoca Muhammed Parisah Hazretleri son defa olarak hac yoluna hareketlerinde yakınlarıyla veda ederken kendilerine diyorlar ki fakat siz Hicaz'a gittiniz. Cevap veriyorlar. Gittik ve gittik buyurdu. Bu sözden muratları o seferde vefat edeceklerini anlatmaktı mübareğin. Hoca Ebu Nasır o seferde babasıyla beraber anlatıyor. Babamın vefatında yanında değildim. Vefatından sonra oraya gelince mübarek yüzünü göreyim diye örtüyü açtım. Gözlerini açıp tebessüm etti. Kim? Muhammed Parisah Hazretleri. Onun üzerinde yüzümün mübarek ayaklarını sürmeye kalkışınca ayaklarını da yukarı çektiler. Ben Şeyh Efendi'nin yıkadım. Hepimiz yıkadık da. Neyse. Hoca Muhammed Parisah Hazretleri Hicaz'a ilki Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile olmak üzere 2 kere gitmişlerdir. Bu ikinci seferleri 822. Muharrem ayındaydı ki Buhara'dan çıkıp Nesef yoluyla Safaniyen, Bel ve Herat'a uğramışlar. Oralarda evliya kabirlerini ziyaret etmişler ve her uğradıkları yerde şeyhler ve ilim adamları tarafından büyük izzet ve ikramla karşılanmışlardır. Nişabur'a gelince havaların değişmesi, yakınları arasında söz edilmesine sebep olmuş ve bu hal kendilerine fütur vermiş. Bir ışık göstermesi niyetiyle Mevlana Celaleddin Rumi divanında tefhüle etmişler. Çıkan mısralarda şu: Ey hak aşıkları, ikballe yürüyün. Saadet burcuna yönelin, dosdoğru yönelin. Bu yol size hakkın izniyle mübarek olsun. Şehirde, çölde, dağda ve suda. Hoca Hazretleri Nişabur'dan o senenin Cemazül Ahir ayının 11. günü hareket ederek sıhhat ve afiyetle Mekke'ye erişmişler. Hac rükünlerini eda ettikten sonra
hocaya bir maraz yapışmış. Veda tavafını Sedye'de icra edebilmişler. Oradan Medine'ye geçip mübarek Ravza'ya yüz sürdüklerinde kainatın efendisinden nice iltifat ve nevaz-ı şehirle nail olduktan sonra aynı ayın 24. Perşembe günü hakkını rahmetine kavuşmuşlar. Onun için önce inşallah Mekke-i Mükerreme'ye gidilecek. Şeyh Efendi de öyle yapardı. Son zamanlarda evet o şekil oldu. Ama önce inşallah Mekke'ye gidilir. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye gidilir. Medine halkı, Şemseddin Fenari ve kafile ahalisi Hoca Hazretlerinin cenaze namazını kılmışlar. Ve cuma gecesi o mübarek vücudu o mübarek yerde müminlerin emiri Hazreti Abbas'ın kubbeleri civarına gömmüşler. Şeyh Zeynettin Habi Hazretleri Hoca Hazretlerin kabirlerine dikilmek üzere Mısır'dan beyaz bir taş getirmiş. Kabir hala o taş yüzünden ayırt edilebilmektedir. Yoksa o da gidecekmiş. Eser yazıldığı tarihte 5 asır evvel verilmiş hükümdür. Yaşları da 73 yaşlarında vefat etmiş mübarek. İnşallah yetişir bu kadar. Haftaya da Hoca Ebu Nasır Parisi Hazretlerinden devam edeceğiz. Kim o mübarek? Muhammed Parisi Hazretlerinin oğlu. Lakapları da Burhanettin ve Hafızüddin Hazretleriymiş. Onun hallerine bir bakalım inşallah. Var mı sorunuz? Habt ihr Fragen? İnşallah. Gecemiz mübarek olsun. İnşallah hatmiyede oturalım. Amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.